Tamiret kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Olmadı bak işte bir saniye. Tamiretten hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk o zaman. Arkadaşlar bugün telefon tamir edeceğiz bir değişiklik yaparak. Yani. Are you listening? Damn. iPhone X var elimizde. Sizin de elinizde bu tür cihazlar tanıttığımız uygulamadan dolayı bolca birikmiş olabilir. Çok temiz. Ama bit pazarından, ama sanal bit pazarından, ama internetten satın aldığınız ekranı kırık bir iPhone X'in ekranını kolayca nasıl değiştirebileceğinizi Semih bugün size anlatacak. Ben değiştirmeyeceğim ama videoyu izlerim. Siz değiştirebilir misiniz diye soracak olursanız da bunun için açıklama bölümüne bir iletişim formu bıraktık. İsterseniz telefonlarınızı da artık bize gönderebiliyorsunuz. Biz de ekranlarını değiştiriyoruz. O zaman söz Semih'te, telefonu anlatacak size nasıl açılabileceğini, hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini. Şimdi Mija'nın iki çeşit tornavidası var bizde. Biri bu elektrikli, bir de normal manuel var. Bir elektrikliyle başlamak istedim. Değişiklik olsun. İlk önce bunun altta 2 adet vidası var. Onları söküyoruz. Bu arada unutmadan söylüyorum. Kullandığımız tüm ekipmanları, ekran dahil olmak üzere tornavidalar açıklama bölümünde indirim linklerini bulabilirsiniz. Tüm iPhone'larda olduğu gibi 2 tane klasik altta vida. Evet. Bir de şöyle screw pad'imiz var. Bu da Wolfstein diğer versiyonundan çıkan screw pad aslında. O da buralarda bir yerde bir ara gösteririz. Bu iPhone X'in ekranı kırılmış. Görüntüyü de gelmiyor sanırım. Yani ekrandan olduğunu şüpheleniyoruz. Şimdi iPhone X'lerde ekranın kolay çıkması için biraz ısıtmamız gerekiyor. Separatör yardımıyla ısıtabilirsiniz. Eğer separatörünüz yoksa sıcak havada olur. O da yoksa hafif böyle, yani evi yakmadan bir saç kurutma makinesi falan tutabilirsiniz üstüne. A few moments later. Yeteri kadar ısındı arkadaşlar. Separatörümüzü kenara alalım. Burada yapmamız gereken alttan biraz ayırmam gerekiyor. Zaten o yumuşamıştır sıcaklık vasıtasıyla. Buraları çok zorlamayın. Kırarsınız. Mesela ekran sağlam olabilir. Zaten bu kırık ama yine de. Arkadaşlar ekran sağlamsa bunları sağlam ekranlara atmayın. Bunlara cam yapılabiliyor. Bununla ilgili sizden çok soru geldi. Biz de size cam nasıl değiştiriliyor, hangi işlemlerden geçiyor adlı bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Evet. Fırsatımız olursa önümüzdeki zamanlarda, günlerde onun videosunu da kanalda görebilirsiniz. Bu arada kanaldaki videolardan hemen haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tamir sıfırdan da bizi Instagram'dan takip ederseniz eğer yarışmalar, ikinci el bulduğumuz telefon indirimleri ya da genel elektronik alet indirimleri, genel indirimler gibi şeyleri 2 ayda paylaşıyoruz. Siz de faydalanabilirsiniz bu vesileyle. Dikkatli bir şekilde ekranı çıkardık. Bunun ekranı diğer iPhone'lar yani 8 ve 6 gibi yana yatırılıyor. Yine herhalde aynı 8 ve 7, 8 gibi. İlk kez sökülüyor. Sıvı koruma bantları İlk, evet. orijinal. Şimdi burada ilk önce sökmemiz gereken bataryayı güçten ayıralım. Xiaomi Mija manuele geçti Semih Evet. bu arada. Şimdi burada Y uçlu tornavidamızı takıyoruz. Elektrikli tornavida telefonun anakartında pek kullanmayı tercih etmiyor Semih. Ben yani Özellikle prensip iPhone'larda olarak elle daha rahat hani sıkıldığını ve yumuşak söküldüğünü hissediyorum. Onu da çıkardık. Bu plakayı güzelce çıkardım arkadaşlar. Şimdi batarya şurada. Bataryayı bir güçten keselim. Şu an belki çalışıyor olabilir telefon. Şimdi şu Face ID'mizi de çıkaralım. Face ID'ye biraz dikkat edelim. Orada bir yapışkanı var. Şimdi sıra geldi ekranları çıkarmaya. Ekranımızı da çıkardık. Bu plastik bir malzeme. Ekranı kenara alalım. Bu tarz bir sponger, Türkçesini bilmiyorum ama sponger diye geçiyor. Kaleme benzeyen açma aparatı. Böyle bir ekranımız var. Piyasada bulabileceğiniz bence en iyi marka ekran bu. Yan sanayi olarak. Bu arada tamiret.net'e biz iPhone X ekran koymuyorduk. Bu videodan sonra açıklama bölümünde görebilirsiniz bu ekranı. Yeterince anlattığımızı düşünüyoruz iPhone grubunda ekran sökümlerini. Artık siz de bu videoları izleyerek gönül rahatlığıyla evde kendi ekranınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca Semih'in dediği gibi bu piyasadaki en kaliteli iPhone X ekran. Daha uygun fiyatlı Yan olanları da sanayi var. olup tabii ki. Daha uygunları da tabii ki var ama ekran parlaklığında problem yaşarsınız. Zaten piyasada şöyle bir durum var bence. Orijinal ne yazık ki birebir orijinali yok. Genelde cam değişimi var hep. iPhone X'te de cam değişim ekranlarda o beyazlık problemi çıkıyor. Ekrandanmış. Ekrandan problem. Başta Telefon ben size açıldı. denemeyi unuttum. Şarja takınca ses geliyordu, şarj sesi. Ama görüntü gelmiyor ne yazık ki bu ekrana. Yine deneriz gelecek mi. Sanmıyorum, soketi takıp çıkartınca gelir mi. Şifresi de neydi, bir dakika. Bu bir takipçi cihazı bu arada. Şifresini falan verdi bize. Bakın ekran parlaklığı da gayet iyi. Yeah. Şimdi şurayı bir klavyemizi test edelim. Evet. Gayet akıcı.
Bunun ya da en güzel test etme yöntemi şudur. Ayarlara girdiniz. Assembly Touch'ımızı açalım. Açtık. Menüye geldik. Bu sizi bırakmaması gerekiyor parmağınızı. Ekran parlaklığı gayet başarılı. Ya ben bugüne kadar denediğim en iyi ekran bu. Yani parlaklık olarak. Tabi şöyle bir durum var. Yan sanayi olduğu için True Tone çalışmayacaktır. Evet. Kopyalama da yapamazsınız benim bildiğim kadarıyla. Daha önceden denedim, olmadı. Yan sanayi ekranlara orijinal bir ekranın kodunu koyamıyorsunuz arkadaşlar. Koyduğunu iddia eden varsa belki biz bilmiyoruz. Biz yorumu açıklama bölümüne yazabilir. Tamam. Biz de öğrenmiş oluruz nasıl yaptığını. Akıcı. Şimdi gelelim diğer işleme. Şu şekilde kapatalım. Tamam. Şimdi ekranın yerine oturtacağım. Şimdi burada önemli olan bir de şöyle de bir hususumuz var. Nasıl önemli bir husus var? iPhone X, yani iPhone 10 daha doğrusu. Face ID'mizi dikkatli bir şekilde sökelim. Şimdi arkadaşlar burada yine şu üst tarafı biraz ısıtmak istiyorum. A few moments later. Tamam, yeteri kadar ısındı. Çünkü kolay bırakmasını istiyorum. Burada dikkat edin. Bu kameraya zarar vermek istemiyorum. Ön kameraya. Burada aslında çok zor bir işlem yok. İşlem bunu buraya aktarmakta. Tamam. Buradan başka buraya takacağımız bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Sıvı koruma bandı da takabiliriz buna. Fakat şöyle bir durum var. Orijinal bantı oldukça güzel duruyor hala üstünde. Bir şeyin orijinali sağlamsa bizim önerimiz orijinal şekilde kalması. İşte ısıtıp çıkardığımız için sanırım. Yani o yüzden zarar görmedi. O yüzden ekstra sıvı koruma bandı tekrar takıp oraya pislik yapmak istemiyoruz. Bu bant iş görecektir. Normal şartlarda sıvı koruma bandı eğer çok tahrip olsaydı ya da olmasaydı hiç takıyoruz o zaman. Ya, ama yine de buna güvenip bence suya sokmayın yani. Tabii ki de sokmasınlar. Geçen iPhone 12 videomuz var. Yukarıda kartlı ya da aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Ya da kanalda bir aratın. Hatta o iPhone 12 bir proje cihazımız. Tamir edip ya size tamir etsat maliyetine bir şey yapacağız ya da hediye edeceğiz size çekiliş ya da yarışmayla. O videoyu da bir izleyin. 60 metre su kuyusuna girmiş o telefon. Kamera olarak kullanılmış neticede. Videoda izlersiniz detayını. Yani bunları güvenip belki bir fotoğraf havuzda çekilebilir ama onun haricinde dalış yapılmaz yani. Ben olsam sokmam. Havuzda fotoğrafı da şöyle çekilir. Bir koruyucuyla, bir torbaları var ya, koruyucu torbaları. Tabii. Ya da housingleri. Yoksa çıplak olarak havuza bu telefonu sokmayın derim. Nispeten her şarj giriş yeri açık, bilmem neresi Başta açık. üstte oturttum. Sonra yanlara bakın. Kibarca oturdu zaten. Yapıştı da hemen yerine. Çalıştıralım. Gel. Elma geldi. Elmayı çok severiz. Bakalım sorunsuz çalışacak mı? Bir daha deneyelim. Malzemelerinizi koruyun arkadaşlar. Ben geri hemen yerine koymak için. Bir dakika. Face ID'de problemsiz çalışıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Yani bunu bazı arkadaşlar diyor işte aktarırken bozuluyor. Bazı servislerde öyle bir şey yok arkadaşlar. Dikkat ederseniz bozulmaz. Gayet iyi. 10 numara 5 yıldız. Son noktamız kaldı. Ne kaldı? Alt vidaları takacağız. Alt vidaları takalım. Sesi mi çıkmıyor? Çıkıyor. Tamam. Şimdi alt vidaları da yine elektrikliyle takalım. Şu şekilde tuttuk. Dediğim gibi arkadaşlar bu tornavida setlerinin kullandığımız separatörün ekranın tüm indirimli linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Evde siz de kendi tamirlerinizi yapmak istiyorsanız bu videolarla dikkatli izleyerek yapabilirsiniz. Bir de şöyle de bir durum var, onu da belirteyim. Ekran fiyatını söylemiyorum şu anda ne kadar olduğunu. Yani ne kadara yaptığımız aslında çok şey değil, söyleriz ama bu değişiyor arkadaşlar. Hem yani kura göre de değişir. Bir de bazen piyasada ekran işte fiyatları değişiyor. Arz talep dengesi var. Evet. Bazı toptancılarda az oluyor bu ekran. Gayet yükseliyor. güzel. Anlık olarak bakarsınız fiyatına. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.